Likidasyonlara bakman gerektiğini ve ne konuda işimize yarayacak bu videoda sana bunu anlatacağım. Hani işlem aldığımızda şu piyasalara bir göz atalım. Nerelerde paralar birikmiş? Normalde her dakika, her saat, her gün ve her hafta likidasyon temizlemesi yapılır. Biriken büyük likidasyonlarda mutlaka her zaman bir temizlik gelir. Birilerinin kazanması için birçok insanların da kaybetmesi lazım. Kripto piyasasında özellikle Bitcoin'de her zaman likidasyon durumlarını incelememiz gerek. Teknik yönden yani teknik analiz açısından bizim her zaman işimize yarar. İşlem alırken en azından rastgele değil de bir şeylere dayanarak işlemler yaparız. Sadece Bitcoin'in likidasyonuna mı bakıyoruz burada? Hayır. İstediğimiz herhangi bir altcoin'in de likidasyonuna bakabiliyoruz burada. Örnek veriyorum, Bitcoin'de kısa vadede bir işlem alacaksın ya da uzun çapta bir işlemler almayı planlıyorsun. Sen aslında likidasyonlara bakarak birinin parasına göz dikiyorsun. Sistemin sana ödeme yapabilmesi için birinin kaybetmesi gerekiyor. Kazandığın para babasının hayrına vermiyorlar sana. Genelde piyasaları manipüle edenler sıklıkla dalavere ile likidasyon toplarlar. Amaç nedir? Bir yöne ikna ederek parasını almak. Mesela örnek veriyorum, son 3 ay içerisinde Bitcoin piyasasında yoğun bir long likidasyonları biriktirdiler. Ne oldu bunlara? Hepsini gazi ettiler, temizlediler. Kripto piyasasında bu sık sık olan bir şeydir. Bundan önce de vardı, bundan sonra da hep olacak. Ha Bitcoin gidecek, Bitcoin zirveler olacak, Bitcoin yeni ATH'lar olacak derken ne oldu? Dünyanın long likidasyonları birikti ve ne oldu? Buralarda hepsini tek tek temizlediler. Neyi kastediyorum burada? Amaç neydi? Burada longçunun parasını almak. Aldılar mı? Aldılar. Mesela örnek veriyorum, şu an insanlar düşüşlere ikna edilmiş. Shortlar baya birikiyor. Öyle bir duruma gelmiş, artık insanlar umudunu kesmiş. Shortta daha iyi para var derler ve böylece shortlara giriyorlar. Yine burada neyi kastediyorum? İnsanları her zaman bir yöne ikna ederek stratejik yaklaşırlar. Örnek veriyorum, Bitcoin'de yeni ATH haberleri geliyor. Güzel olumlu haberler geliyor. Adam bunu görüyor, ne yapıyor? Basıyor. Ne varsa basıyor. Fakat bunun gibi milyonlarca yatırımcı var. Bu durumda ne oluyor? Yoğun bir seviyede para birikmiş ve birilerinin parasını alacağız. Anlık olarak gelen zikzaklar sıklıkla bir likidasyon temizlemesidir. Tabii ki bunun içinde alımlarda, satımlarda etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Ama konumuz likidasyon. Özellikle Bitcoin'de trade ettiğinde teknik analizde ne kadar iyisen dahi bile ekstra kullanman gereken bazı programlarda var. Bu programlarda da ekstra CoinGlass sitesinden likidasyonları inceleyebilirsin. Ve işlem alırken de en azından çalışmalarımıza bir destektir bu. Arama motorunda CoinGlass yazarsak zaten ilk sekmede çıkıyor. Buraya geldiğimizde ilk etapta böyle karşımıza böyle bir sayfa çıkar. Bilmeyenler için biraz böyle bir kafa karıştırıcı gelebilir ama zamanla kurcaladığımızda biraz daha kolay hale gelmiş olur. YouTube kanalımda tümünü oynatma kısmında CoinGlass'la ilgili bilmemiz gereken ve ihtiyacımız olabilecek CoinGlass'la ilgili içerikler paylaşacağım dostlarım. CoinGlass'ta birden fazla veri var. Bunları da YouTube'da her birinin hangi veriye ne işe yaradığına dair bunları da YouTube'da detaylı paylaşırım. Kanalın sana bir faydasının olacağını düşünüyorsan abone olarak da destek olabilirsin. Fakat bildirimleri de açık bırakmayı unutma. Ben genelde ihtiyacım olan programları Yandex arama motorunu kullanıyorum. Burada da CoinGlass verisini ekliyorum. Gelelim CoinGlass'ta likidasyonların tam detaylarına. Başlamadan videomuza da bir tane beğeni atalım dostlar. Gelelim CoinGlass'ta ilk başta arayüzünde birkaç tane ayarlamalar var. Bu ayarlamalar kısmında dili istersek Türkçe'ye çevirebiliyoruz dostlarım. Hemen buraya geldiğimizde likidasyonlar var. Likidasyonları tıkladığımızda burada likidasyon haritası var. Likidasyon haritasını tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Sarı yeşil. Sarı olan kısımlarda yoğunluğu göstermektedir. Örnek veriyorum, Binance verisine göre 24 saate göre en çok nerede likidasyonlar var? 84'lerde ve 86-87 alanlarında. Hemen bu sekmede zaman aralığını seçebiliyoruz. 12 saatten 1 yıla kadar zaman aralığı var. Mesela örnek veriyorum, diyelim ki ben bu likidasyona göre bir yorum yapacağım. Limitli bir işlem alacağım. Hemen geldim, teknik analizlerimi, her şeyimi falan yaptım. Long'u destekleyeceğim. Kar hedef belirlediğim seviye 86 seviyesidir. Limit koyabileceğim bir seviye varsa da bu da 84.000 seviyesidir. 84.000 seviyesinin likiditesini aldıktan sonra hedef koyabileceğim seviye 86.000 seviyesidir. Hiçbir piyasanın neyin ne olacağı bilinmediği için bu durumda da her zaman stoplarımı koymam gerekiyor. Örnek verin, bu işleme göre 83.000 seviyesinin de zarar stop seviyemi koyuyorum. Olmadı, yukarı gitti, bir dahaki sefere başka pozisyonlar kovalarsın. Ama burada önemli olan riski aza getirmek ve sağlıklı bir iş yapmak. Belki fark etmişsindir, vadeli işlemlerde insanların %90'ı kaybediyor. İşte uzun vadede bir pozisyon alacağım. O zaman uzun vadede işlem alacaksak zaman aralığına da uzun vadede bakmamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum, Bitcoin'de 3 aylık likidasyon verilerine bakalım. 3 aylık likidasyon verilerine göre acaba ben burada bir işlem alabilir miyim? Evet, işlem alabilirim ama long'u desteklerim buna göre. Örnek veriyorum, Bitcoin'de uzun vadede bir işlem alacağım. Yoğun bir likidasyon var burada. Kademeli olarak hedeflerimi burada belirliyorum. Hedeflerimi belirledim, işlemime giriş yaptım. Peki ya sert bir düşüş gelirse? Bu durumda iki tane seçeneğim var. Ya stop koyarım ya da eklemeli bir limit ayarlarım. Ya 77 seviyesinden zarar stop koyarım ya da buradan eklemeler yaptırırım. İkinci ekleme yapsam bile yine mecburen zarar stop seviyesi belirlemem gerekiyor. Neden?
Çünkü piyasa isteğimize göre yürümüyor. Stop seviyemi de burada 70 olarak ayarladım. Eğer stoplarımızı belirleyemezsek, stoplarımızı kuramazsak demek ki bu piyasada bir risk yok. Herkes likidasyona baksın, parayı kazansın. Çok güzel. Mesela o beklediğin seviyelerde bir bakarsın işler tam tersi gider. Bir bakarsın uzun bir süre buralarda kalır. Ondan sonra buralarda insanları bezdirir. Buraları temizler, ondan sonra gider. Sonra yine başka pozisyonlar kovalarsın ama parayı patlatmadan. Ya buradan dönecek, ya buradan dönecek, ya şuradan dönecek. Belki de dönmedi. Sen neden işi şansa bırakacaksın ki? O yüzden işi şansa değil, bir stratejiye dayanarak, bir şeylere dayanarak yapmak lazım. Teknik analiz yapıyorsun. Çok güzel yapıyorsun. Likidasyonlara da bak. Bilginin zararı yoktur. Faydası vardır. Peki ben likidasyonlara bakarken en çok hangi zaman aralığını kullanırım? Hepsine bakarım. Burada ne var ne yok hepsini incelerim. Kriptoda vadeli işlemlerimde önceliğim her zaman Bitcoin'dir. Bitcoin'in verisi benim için önemli. İlla ki altcoin kovalayanlar vardır. Altcoin'lerin likidasyonlarına da burada bakabiliriz. Burada model 1, model 2, model 3 var. Model 1 hangi seviyelerde daha çok likidasyon parasını gösterir? Model 2 likidasyonların yakınlığını gösterir. Fakat model 1 gibi net bir likidasyon parası göstermez. Model 3'te burada bir tane seviye var. Bu seviyeyi sağa sola getirdiğimizde ekranda yeşiller sarılar oluşuyor. Genelde bunu scalper'lar çok kullanıyor. Hangi seviyelerde likidasyon olduğunu ve tasfiye tutarını gösteriyor. Sen hangi likidasyonlara bakıyorsun dersen ben genelde model 1 üzerinde likidasyonlara bakarım. Çok kısa süreliğine işlem alanlar için hangi zaman aralığına bakmak mantıklı? Bana göre 12 saat. Biraz daha böyle günlük 1-2 gün 3 gün falan düşünürsek 24 saat. Bir haftalık gibi bir işlem düşünüyorsam 48 saat ya da 3 gün verisine bakmam gerek. 2-3 haftalık bir işlem düşünüyorsam haftalık likidasyonlara bakarım. Bir işlemimi 1 ay ya da 1,5 ay düşünüyorsam 2 haftalık likidasyona bakarım. 2 ay ya da 3 ay kafadan çıkartırsam 1 ay likidasyon verilerine bakarım. 4-5 ay düşünürsem 3 aylık likidite. 1 yıllık bir işlem düşünüyorsam 6 ay likidite. 2 yıl 3 yıl vade yapacaksam 1 yıllık likidasyonlar. Şimdi diyeceksin ki kardeş ne 1 yılı 2 yılı kim bekler o kadar? Bekleyenler çok. Halen bile Bitcoin'i 30.000 seviyesinden pozisyon tutanlar var. 50.000'lerde pozisyon tutanlar var. Adamlar tutuyor. Uzun çapta işlem tutanlar genelde çok az olur. Genelde sadece döngülerde pozisyon tutanlar var mı? Var. Zaman geçtikçe süreklilikle likidasyonlarda değişiklikler de olur. 30.000 seviyesinden pozisyonu tutan 100.000 seviyesinde büyük bir likidasyon yoğunluğu olduğu anlamında olmamıştır. Bakmış buralarda büyük bir likidasyon var. Buna göre işlem almış. Ki Bitcoin'i 30.000 seviyesinden varsayarsak 100.000 seviyesinde büyük likidasyon olmaz. Nerelerde yoğunluk olmuştur? 40.000'lerde, 50.000'lerde, 60.000'lerde. Hatırlıyorum burayı. Ben de long'daydım. Kademe kademe kar aldım. Ama birinin parasına göz dikmiştik. Shortçunun parasına göz dikmiştik. Bir de döngü inancı vardı. Halving yaklaşıyordu. Güzel güzel kar elde ettik. Halen bile Bitcoin'de 90.000, 95.000 ve 80.000 alanlarında long işlemlerim var. Mesela örnek veriyorum. Ben bu tabloya bakarak 4-5 ayı kafadan çıkardım. Long'dayım. Beklememin sonunda kar aldım. Alamadım. Zararı kabul ederek kapatırım. Neticede bir riske giriyoruz. Herkes para kazanırsa demek ki bu piyasada bir risk yok. Vadeli çalışmalarımızda da özellikle kripto piyasasında her zaman likidasyon verilerini de inceleyelim. Kriptoda sadece teknik analizle çalışmak, sürekli çizerek yetersiz olur. Bak bu da bir teknik analiz. Likidasyonlara bir yorum yapıyorsun. Temelinden, tekniğinden ya da başka herhangi bir veriden fark etmeksizin önceliğin her zaman Bitcoin olması gerek. Çünkü bilmen gerekiyor. Kripto piyasasının endeksi Bitcoin'dir. Bitcoin %10 düşerse birçok altcoin'lerde %40, %50 düşüşler olur. Hani o senin beklediğin altcoin likidasyonu seni şaşırtabilir. Bunları peşin söyleyelim. Vadeli işlemlerinde, çalışmalarında likidasyonları da katabilirsin. Videomuz bu kadar dostlarım. Videomuza beğeni atmayı unutmayalım. CoinGlass ile ilgili yeni videolar gelecektir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni dinlediğin için teşekkürler.